Biri Joseph K.'ya iftira atmış olmalıydı. Çünkü kötü bir şey yapmamış olmasına rağmen bir sabah tutuklandı. Edebiyat tarihinin en sarsıcı girişi işte böyle başlar. Ama bir dakika duralım. Bu cümleyi okuduğumuzda aklımıza gelen ilk imge nedir? Elleri kelepçeli polisler tarafından sürüklenen bir adam mı? Karanlık bir zindan mı? Hayır. Kafka'nın dehşeti tam da burada. Bu normalliğin içinde gizlidir. Joseph K. tutuklanır ama hapse atılmaz. İşe gitmesine, bankadaki masasına oturmasına, akşamları birasını içmesine izin verilir. Tutuklusunuz ama özgürsünüz. Suçlusunuz ama suçunuzun ne olduğunu kimse söylemiyor. Yargılanıyorsunuz ama mahkemenin nerede olduğunu bile bilmiyorsunuz. Bu size tanıdık gelmiyor mu? Her sabah alarm çaldığında hissettiğiniz o anlamsız huzursuzluk. İşe giderken midenizde oluşan o düğüm. Sosyal medyada herkesin mükemmel hayatlarını izlerken hissettiğiniz o yetersizlik ve suçluluk duygusu. Franz Kafka, 1914 yılında henüz Birinci Dünya Savaşı tam patlak vermemişken bu satırları yazdı. O, bombaların yıkacağı şehirleri değil, bürokrasinin ve modern yaşamın insan ruhunda yaratacağı enkazı gördü. Bugün inceleyeceğimiz dava, bir adamın hukuk mücadelesi değildir. Bu, modern insanın kendi varoluşuyla, görünmez otoritelerle ve asla kazanamayacağı bir oyunla olan savaşıdır. Joseph K. o sabah uyandığında sadece odasına yabancı adamlar girmemişti. O sabah mantığın bittiği ve absürt olanın tiranlığının başladığı gündü. Ve ne yazık ki biz de her sabah o davanın içine uyanıyoruz. Roman boyunca Joseph K. suçunu öğrenmek ve kendini savunmak için mahkemeyi arar. Ama Kafka'nın mahkemesi bildiğimiz adalet saraylarında, mermer sütunlu binalarda değildir. Mahkeme şehrin en yoksul mahallelerinde, binaların tavan atılarında, havasız, basık ve kirli odalardadır. Hatta mahkeme ressamların atölyesinde, avukatların yatak odalarında, rahiplerin vaaz kürsüsündedir. Buradaki metafor inanılmaz derecede güçlüdür. Yargı hayatın her yerine sızmıştır. Mahkeme bir bina değildir, bir atmosferdir. Soluduğunuz havadır. Joseph K. ilk duruşmasına gittiğinde içerideki havanın ne kadar boğucu olduğundan şikayet eder. İnsanlar nefes alamaz, bayıngınlık geçirir. Bu, otoritenin ve bürokrasinin insanı boğan, yaşam enerjisini emen tarafıdır. Joseph K.'nın en büyük hatası neydi biliyor musunuz? O, rasyonel bir adamdı. Bankada baş prokürördü. Yani sistemi, düzeni, hiyerarşiyi bilen bir adam. O, bu saçmalığı mantıkla çözebileceğine inandı. İlk sorgusunda yargıca bağırır, hukuksuzluğu yüzlerine vurur, not defterlerini kontrol eder. Ama yargıç sadece gülümser. Çünkü Joseph K. satranç kurallarıyla poker oynamaya çalışmaktadır. Karşısındaki güç, argümanlarla ikna edilecek bir yapı değildir. Kafka bize şunu gösterir. Totaliter veya bürokratik sistemlerde haklı olmak hiçbir şey ifade etmez. Hatta haklılığınızı savunmak için gösterdiğiniz çaba sizi suçlu gösteren en büyük delildir. Mahkeme görevlileri ona ne der? Bu kadar çok konuşman suçluluğunun bir işaretidir. Susarsan kabullenmiş olursun. Konuşursan suçunu itiraf etmiş olursun. İşte bu, çıkışı olmayan o psikolojik kapan. Dava sürecinde Joseph K. kurtuluşu bazen kadınlarda, bazen de nüfuzlu kişilerde arar. Ancak Kafka'nın dünyasında cinsellik ve hukuk tuhaf bir şekilde iç içe geçmiştir. Mahkeme dosyaları arasından pornografik dergiler çıkar. Kadınlar sanıklara karşı açıklanamaz bir çekim duyarlar. Özellikle avukat Huld'ün bakıcısı Lenny. Lenny, Joseph K.'ya değil, onun sanık olma durumuna aşıktır. Joseph K.'nın elindeki perde parmaklarını birleştirir ve "ne güzel bir kusur" der. Bu detay, Kafkaesk dünyanın en sapkın gerçeğidir. Sistem sizi kusurlarınızdan sever. Sizi zayıf, muhtaç ve yargılanan biri olduğunuz sürece arzular. Tam, bütün ve özgür bir birey sistem için çekici değildir. Ve avukat Hult, sistemin içindeki kurtarıcı figürü. Joseph K. ona gider ve davasını üstlenmesini ister. Ancak Hult davayı çözmek yerine onu uzatır. Sürekli gizemli bağlantılarından, davanın zorluğundan bahseder. Burada modern insanın uzmanlara olan bağımlılığını görürüz. Doktorlara, terapistlere, yaşam koçlarına, avukatlara gideriz. "Beni kurtar" deriz.
Ama sistemin parçası olanlar sizi sistemden kurtarabilir mi? Avukat Hult, Joseph K.'yı kurtarmak istemez. Onu kendine bağımlı kılmak ister. Süreç sonucun önüne geçer. Davanın kendisi yaşamın amacı haline gelir. Artık Joseph K. işindeki, sosyal hayatını düşünemez. Tek düşündüğü şey davadır. Otorite, zihninizi işgal ederek sizi fetheder. Romanın en kritik teorik bölümü, Joseph K.'nın mahkeme ressamı Titorelli'yi ziyaret ettiği andır. Titorelli, mahkemenin arka planını bilen, yargıçları resmeden bir adamdır. Joseph K.'ya 3 tür kurtuluş seçeneği sunar. Bu seçenekleri iyi dinleyin çünkü hayatınızın özeti olabilir. Birincisi, gerçek beraat. Titorelli, bunu hiç görmedim, sadece efsanelerde duydum, der. Yani tam masumiyet ve özgürlük imkansızdır. İkincisi, görünüşte beraat. Mahkeme seni suçsuz ilan eder, dosyanı kapatır. Sen özgür olduğunu sanırsın. Ama dosya yok edilmez, sadece rafa atılır. Bir gün en beklemediğin anda tekrar açılır ve tutuklanırsın. Bu, geçici rahatlamalarımızdır. Tatile gitmek, bir sorunu halı altına süpürmek gibi. Üçüncüsü, sürüncemde bırakma. Davayı en alt aşamada sürekli canlı tutarsın. Ara sıra sorguya gidersin, dilekçe verirsin. Böylece hüküm giymezsin ama elbet beraat de etmezsin. Titorelli'nin sunduğu bu seçenekler modern yaşamın ta kendisidir. Biz sürüncemde bırakmayı seçiyoruz. Borçlarımızı yapılandırıyoruz. Mutsuz evlilikleri idare ediyoruz. Sevmediğimiz işlerde emekliliği bekliyoruz. Hiçbir şey bitmiyor, hiçbir şey çözülmüyor. Sadece erteleniyor. Kafka bize bağırıyor. Ertelediğin her hüküm aslında giydiğin bir hükümdür. Joseph K. bu seçeneklerin hiçbirini kabul etmek istemiyor. O, ben masumum diye haykırmaya devam ediyor. Ama anlamadığı şey şudur. Bu sistemde masumiyet bir savunma aracı değil, bir anomalisidir. Ve geldik o büyük finale, katedral sahnesine. Joseph K. İtalyan bir müşteriyi gezdirmek için oraya gidiyor ama müşteri gelmiyor. Karşısına hapishane rahibi çıkıyor. Rahip ona davanın özünü anlatan o korkunç mesele anlatıyor. Yasa önünde. Bir taşralı adam yasa kapısına gelir. Kapıda bir muhafız vardır. Adam içeri girmek ister. Muhafız, şimdi olmaz, belki sonra ama şimdi değil, der. Adam bekler. Kapı açıktır. İçeriği görür ama muhafızdan korkar. Muhafız der ki, ben sadece en alt rütbeliyim. İçeride her kapıda daha güçlü bir muhafız var. Adam bir tabureye oturur ve beklemeye başlar. Günler, aylar, yıllar geçer. Adam yaşlanır, küçülür, çocuklaşır. Muhafıza rüşvet verir, yalvarır ama o eşikten adımını atmaz. Ölmek üzereyken, gözleri ferini kaybederken muhafıza son bir soru sorar. Herkes yasaya ulaşmak ister. Peki bunca yıl neden benden başka kimse bu kapıya gelmedi? Muhafız, ölmekte olan adamın kulağına eğilir ve o gerçeği kükrer. Buradan senden başka kimse giremezdi. Çünkü bu kapı sadece senin için yapılmıştı. Şimdi onu kapatmaya gidiyorum, der. Bu mesel, varoluşçuluğun zirvesidir. Kapı açıktı. Engel fiziksel değildi. Engel, adamın otoriteye olan inancıydı. Bekle denildiğinde beklemesiydi. Kendi hayatınızda önünde beklediğiniz kapıları düşünün. Size yapamazsın, şimdi sırası değil, henüz hazır değilsin diyen o iç ses kim? O muhafız aslında sizsiniz. Joseph K. rahiple bu meseleyi tartışır ama yine de anlamaz. Hala kuralların, yasaların dışsal bir gerçeklik olduğunu sanır. Oysa yasa, insanın içindeki suçluluk duygusundan başka bir şey değildir. Davanın sonu bir duruşma salonunda değil, şehrin dışında bir taş oruğunda gelir. 31. yaş dönümünün arifesinde iki cellat Joseph K.'yı götürür. Joseph K. direnmez. Hatta yürümelerine yardımcı olur. Artık anlamıştır. Kurtuluş yoktur. Mücadele bitmiştir. Cellatlardan biri boğazını sıkarken diğeri kalbine bir kasap bıçağı sapar. Joseph K.'nın son sözleri bir insanlık çığlığıdır. Bir köpeğin gibi. Ve Kafka romanı şu cümleyle bitirir. Sanki utanç ondan sonra da yaşayacaktı. Neden bir köpeğin gibi? Çünkü kendi ölümüne, kendi yok oluşuna boyun eğdi. Kendi davasının öznesi olamadı, nesnesi oldu. Utanç, bizi insan yapan ama aynı zamanda bizi yok eden o duygu. Kafka'nın davası bize suçsuz olduğumuzu söylemez
Aksine varoluşun kendisinin bir suçluluk hali olduğunu fısıldar. Ama bize bir çıkış yolu da gösterir. O kapıdan geçmek. İzin istemeden, beklemeden, otoriteye boyun eğmeden o eşikten atlamak. Belki de Joseph K.'nın yapamadığını biz yapabiliriz. Yarın sabah uyandığınızda görünmez mahkemenin sizi yargılamasına izin vermeyin. Kapı açık ve o kapı sadece sizin için orada. Ben Tayfun. Yolda Kitap. Bir sonraki romanda görüşmek üzere.